Evet, Spor Türk Dijital YouTube izleyicilerimiz, sevgili dostlar, hepinize yine bir transfer gecesinden iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi seyirler diliyorum. Evet, bugün yine transfer gündemi iyiden iyi ısınmaya başladı. Tabii biz transferleri çok daha önceden haber veriyoruz. Dolayısıyla bence bizi izleyen, yani burada beni izleyen siz değerli kıymetli izleyicilerimiz, takipçilerimiz çok şanslısınız. Haberleri çok daha önceden alıyorsunuz. Dolayısıyla birazdan hepinizin sorularına cevap vereceğim. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Dedik ki kaleci konusunda Galatasaray'ın elinde bir liste var. Bunların en başında daha önce hep ne dedik? Lunin dedik ve Lunin'e de teklif yapıldığını söylemiştim. Fakat Lunin'den cevap bekleniyor demiştim. Aynı Sané'de söylediğim gibi. Yani Sané'ye 10 milyonun üstünde 12-13 milyon civarında bir teklif yapıldığını ve teklifi Sané'nin değerlendirdiğini, Avrupa'dan gelecek diğer teklifleri de göz önünde bulunduraraktan ki Fenerbahçe menajerler aracılığıyla, yani Fenerbahçe'nin yaptığı bir teklif yok. Menajerler aracılığıyla Sané'ye gelen bir teklif var. Şimdi detayları hepsini bilmediklerinizi size biraz sonra aktaracağım. Bilmediklerinizi, duymadıklarınızı. Yine ilk burada benim yayınımda benden hepsini duyacaksınız, dinleyeceksiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. 27 Mayıs'ta görüyorsunuz, 27 Mayıs'ta Galatasaray PAOK'la 24 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Kotarski için resmi görüşmelere başladı. Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından kaledeki boşluğu doldurmak isteyen Sarı Kırmızılılar üst düzey bir kaleci arayışında. İtalyan kulüplerinin de yakından takip ettiği Kotarski, Cimbom'un yeni bir numarası olmaya aday diye burada ayın 27'sinde bu haberi sizlerle paylaştım. Şimdi şöyle arkadaşlar, emin olun birçok transferi ilk kez burada sizler duyuyorsunuz, duyacaksınız. Yani daha önceden olduğu gibi yine transferlerde çok güçlü olduğumuzu, çok iddialı olduğumuzu yine deklare ediyorum, yine söylüyorum. Yine söylemeye devam edeceğim. Transferlerde, transfer konusunda ilk transferleri, girişimleri, ne varsa aklınıza gelecek bütün detayları burada benden dinleyebilirsiniz. Şimdi Dominik Kotarski de bunlardan bir tanesi. 27 Mayıs'ta burada yayında da sizlerle bunu paylaşmıştım. Yani oyuncu çöp, möp, teknik detay, o bu bilmem ne, buralarını değerlendiririz, konuşuruz. Yani taktik, teknik buralar konuşulur. Ben şu an transfer olarak, haber olarak sizlere aktarıyorum. Burada emin olun duyduğunuz ulusal kanal, haber, sosyal medya ne varsa doğruluğuna inandığınız birçok doğrudan daha doğru haberi burada bizde benden duyabilirsiniz transferde. Bu kadar iddialıyım. Yani beni baştan beri izleyenler ne iş yaptığımı herkes biliyor. Dolayısıyla transferde Allah'ın izniyle kolay kolay yanılmayacağız. Yanılırız ama yanılmayacağız diye iddialı konuşabilirim. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bugün yani sporda vergi beyansız gelir tespiti edilen 5,3 milyar TL'lik bir rakam var. Ve bugün tabii bunun haberleri de çıktı ama ben de tabii kendi kaynaklarımdan detaylı bilgiler alarak sizlere bunları aktarmak istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, vergi gelir iadesi başkanlığının risk analizi çalışmasına göre
Farklı spor dallarında faaliyet gösteren toplam 4588 sporcu incelendi ve yaklaşık 5,3 milyar TL tutarında ücret mahiyetindeki gelirin beyan dışı bırakıldığı tespit edilmiş. Bu tutarın 3,7 milyar TL'si futbolculara, 1,5 milyar TL'si ise basketbolculara ait olduğu söylendi. 310 sporcu izaha davet edildi. Bu vergi beyansız gelir tespitinden dolayı. Tespit edilen beyan dışı gelir nedeniyle GİP deniyor ona kısacası, yani Gelir İdaresi Başkanlığı GİP 2024 yılına yönelik eksik beyanların açıklığa kavuşturulmak üzere 310 tane sporcu izaha davet yazısı gönderdi. Tabii bunların içerisinde sözleşmesi biten ve kulüplerinden ayrılacak olan oyuncular da mevcut, ama onlara da tedbir amaçlı şeyler gönderildi, beyanlar gönderildi, belgeleri gönderildi, davet belgeleri. Yani bunlarda da özellikle yabancı oyuncular, sporcular var ve kulüplerine de hemen bunlar bildirildi. Dolayısıyla arkadaşlar vergi konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda spor üzerinde ciddi bir şeyi var, ablukası var. Dolayısıyla bunu da yakından takip ediyoruz. Takipçisiyiz, yakından takip edeceğiz. Tabii şöyle söyleyeyim. Dün yine Galatasaray'ın sermaye artırımıyla ilgili de bir mesajlarda detaylar geldi. Onunla ilgili de bugün bir hemen trafiğe geçtim ve sizlere bilgileri, bana aktarılan bilgileri kaynak doğruluğuna inandığım bilgileri aktarayım size. 30 Mayıs 2025'te Galatasaray Sportif Sanayi ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu mevcut 5,4 milyar TL'lik çıkarılmış sermayesini %150 oranında bedelli olarak artırma kararı alıyor. Bu kapsamda çıkarılmış sermaye 5,4 milyar TL'den 13,5 milyar TL'ye çıkarılıyor. 8,1 milyar TL nakden, yani nakit olarak olacak şekilde planlandı yani. 30 Mayıs 2025'te alınan yönetim kurulu kararı ile KAPA'da bu bildiriliyor. İzahatname SPK'ya da sunuluyor. Yani rüçhan hakkı kullanımı 15 gün olarak da belirleniyor. Şimdi teknik bazı şeyler konuşuyorum ama burada belki bunları anlamayabilirsiniz. Ben şimdi aldığım notlar üzerinden çalışarak da sizlere aktarıyorum bunları. Çalıştım, notlarımı aldım üzerinde. Bunları şimdi size aktarıyorum. Teknik de olsa ben size aktaracağım bunları. Dolayısıyla rüçhan hakkı kullanımı 15 gün olarak belirleniyor. Kullanılmayan paylar Galatasaray Sportif Kulübü tarafından devralınacak şekilde de ayarlanıyor. Yani şimdi arz edilen kağıtların da eğer kullanılmayan paylar durumu falan söz konusu olursa, devredilme durumu, bunlar Galatasaray tarafından da devrilecek şekilde. Öz kaynak yapısını güçlendirmek ve uzun vadeli finansman ihtiyacını karşılamak amacı taşıyor bu durum. Öyle ifade edildi. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii çok fazla boğmayayım sizi. İşin özünde, nihayetinde şöyle söyleyeyim. 1 Haziran 2025 tarihinde spora odaklı kararlarda ikinci defa sermaye artırımına gidiliyor. Yönetimden beklentinin kasaya yaklaşık 80
milyon dolar civarında bir kaynak aktarılacağı, Galatasaray'ın sermaye artırımı yapacağına ilişkin durum ortaya çıkıyor. Sermaye artırımıyla ilgili durumda bu. Yani Galatasaray'ın işin özü 80 milyon dolar civarında kasasına bu sermaye artırımıyla ilgili net demeyeyim ortalama, çünkü burada alınacak alınmayacak hisselere göre de değişecek bu. Planlanan 80 milyon dolar civarında bir rakamın Galatasaray kasasına gireceği yönünde bir beyan var. Şimdi tabii bunları da aktardıktan sonra transferlere falan geçeceğiz illaki, ama bu arada şöyle mesajlarınıza döneceğim. Yani bir yayın akışına devam edeyim. Yayın akışını devam ettireyim. Yayının böyle sonuna doğru mesajlarınıza. Yani arkadaşlar bakın, şimdi şeyi tartışırız. Galatasaray'a uyup uymayacağını, siz kendi taktik, teknik, bilgi, becerilerinizle oyuncu değerlendirmesi yaparsınız. Ben kendi teknik, taktik, bilgi, birikim, becerimlerime göre oyuncuları analiz ederim. Yatırırız masaya, tahtamıza yatırırız veya artık her neyse. Bunlar üzerinde sizlerle yoğun bir şekilde bunları da konuşuruz. Ama şu an durum transfer. Şimdi geçenlerde Galatasaray'ın, özellikle Okan Hoca'nın Cherki ile de ilgilendiğine yönelik haberler vermiştim ki öyleydi. Fakat Manchester City'nin devreye girdiğini ifade etmiştim. Yani izleyenler, bizi takip eden hep bunları biliyorsunuz. Şimdi tabii oyuncu Manchester City ile de %99 oranında Cherki anlaşmak üzere. Anlaştı da diyebiliriz yani. Dolayısıyla mevzu transfere döneceğim. Mevzuyu transfere döndüreceğim. Şimdi geçen seneden beri burada transfer sezonunda beni dinleyenler, beni bilenler, ne iş yaptığımı da duayen olarak izleyenler, yani duayen dediğim sürekli olarak beni baştan beri izleyenler herkes biliyor. Şimdi burada tabii kendimi sürekli ifade etmek, kendimi sürekli anlatma gibi bir derdim yok illaki. Bunu söylemiyorum. Ama sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de ulusal kanallarda veya sosyal medyada çıkıp birisinin söylediği veya söyleyeceği haberlerden daha önce burada izleyenler şanslı olarak haberdar oluyorlar, olacaklar da. Bunu defalarca söyledim, söylüyorum da. Şeyi konuşmuyorum. Yani teknik taktik olur olmaz buraları konuşmuyorum. Galatasaray'ın listesi, Galatasaray'ın transfer teklifi götürdüğü, ilgilendiği, kaç paraya, ne zaman, nerede, bunların hepsinden, herkesten önce burada yayında haberiniz olur. Yayın olmazsa sosyal medya, alt tarafta yazan sosyal medya hesaplarımızda anlık duyarsınız. Görürsünüz yani. Kaçırmazsınız. Dolayısıyla sizlerden ricam, yeri gelmişken bir de like'ınızı alırım. Evet. Şimdi mesajlarınızla şöyle yavaş yavaş ısınmaya başlayalım. Yani soru cevap şeklinde, normalde aslında zaten mesajlar yayında görünüyor ama ben yine de sizlere saygısızlık olmasın, kanalıma gösterdiğiniz teveccühten, ilgiden, alakadan dolayı sizleri de yayın akışına dahil ederekten yayınlarımı sürdürmeye gayret ediyorum. Sizlere saygı duyduğum için. Bunu da yapmaya devam edeceğim. İleride izlenmelerimiz 1000 olur, 2000 olur, 3000 olur. Oralarda artık sizlerin de affına sığınarak seçerek gideceğiz mesajları. Yani bütün mesajlara zaman vakit ayırırsak yayını yapamayabiliriz o zaman. Şimdi ben sizden şöyle kısaca bir saniyenizi, 3-5 saniyenizi daha alaraktan hemen evet şöyle yapacağım.
olmadı. Şu şekil dursun ya. Ya da şöyle dursun bence. Böyle biraz daha sanki beni de büyüterekten. Evet. Şimdi ben şöyle başlayayım. Abi selamlar. Yamal acımadı Fransa'ya diyor. Ya şimdi şöyle arkadaşlar dün ne dedik? Hadi büyüteyim yine şurada. Dün dedim ki o ya da ondan önceki günde oyunu daralttığın zaman yani şu bölgeye şuradan oyunu daralttığın zaman orta sahayla beraber daralttığın anda kanatlar da gelerek yani Guardiola sistemiyle daralttığında dünyanın en güçlü takımı da olsa kağıt üzerinde bu gol atması çok zor olur. Ya duran top olacak ya da penaltı falan olacak yani. Akan oyunda bu sistemde eğer takımını oturtturabilirsen gol yeme oranın çok düşer. Bugün İspanya'yı izleyenleriniz, detaylıca izleyenleriniz burada bu sistemin tamamen harfiyen uygulandığını görmüşsünüzdür. Yani inanılmaz müthiş bir kademe anlayışı. Ve iyi de ayakların varsa, ayağa pas yapan, hızlı çıkacak ayakların da varsa golü buluyorsun. Yani bunu ya bitiricilikle vuruyorsun ya araya paslarla buluyorsun. Aynı burada olduğu gibi şimdi. Yamal olur. İşte ne bileyim öbürü olur. Berki olur. Artık neyse yani. Bunlardan golü buluyorsun. Yani İspanya gerçekten müthiş oynuyor. İyi yayınlar olsun. Hırvat milli takımında Livakovic'in yedeği olan Kotarski'yi 14 milyon euroya almak demek Ocak ayında tekrar kaleci bakarım demektir. Sıradan bir kaleci büyük hata olur. Şimdi yani ben açıkçası teknik ve taktik olarak oyuncunun Galatasaray'a uyum sağlayıp sağlamayacağıyla ilgili net düşünce ve ifade şu an veremiyorum. Şöyle veremiyorum. Yani istatistiksel olarak ben size bilgileri vereyim. Orada problem yok. Ama yani henüz net ıslak imza olmadığı için bunu aslında konuşmak bence doğru olmaz gibi geliyor bana. Çünkü hali hazırda Lunin'e de yapılmış bir teklif var. Yani aynı anda 2 kaleci, 3 kaleciye de çünkü ilk öncelik transfer kale ve 10 numara olduğu için buralara şu anda ikişer üçer kişiye böyle aynı anda listenin birinci, ikinci, üçüncü sırasındakilere teklifler yapılıyor. Ha, Lunin'den cevap gelmediği için henüz ve yönetimin Lunin cephesinden yani nasıl söyleyeyim tam olumlu bir cevap alamadığı için buraya dönüyor Kotarski'ye. Yani bunu da buradan ifade edeyim. Nuh'un gemisi gibi anket abim diyor. Salman kardeşim gel. İyi yayınlar hocam. Maxim Galatasaray ile hiç iyi geçmemişti. İlk defa gördüm, şaştım diyor. Şimdi şöyle oraya da geleceğim ama daha yayının çok başındayız arkadaşlar. Yani önce bir dediğim gibi genel bilgilendirmeyi yaptım. İşte sermaye artırımı, vergi oyunculardaki vergi 310 oyuncunun izahatnameye çağrılması, 5.3 milyar TL'lik bir vergi kaçağının sporcularda olmasını falan bunları anlattık. Girişimizi yaptık. Yavaş yavaş şimdi transferlere gireceğiz. Maxim'le ilgili şöyle Maxim haber gönderiyor. Menajeri aracılığıyla. Beni alın diyor.
Tabii Okan Hoca'ya geliyor bu e, bilgi doğal olarak. Okan Hoca da diyor ki şu an bekleyin ve haberi kimseye mümkün olduğunca kimseye duyurmamaya çalışın. Yani haber kimseye aman diyor yani şu an duyurulmasın diyor. Şimdi ben bunları anlatıyorum ama bazen böyle düşünerek anlatıyorum. Anlatsam mı anlatmasam mı diye ama ya benim de görevim yani bunu söylemem lazım. Yani çünkü söylemediğim zaman e, başka biri haberini yapıyor. Bu sefer benim yaptığım haber çöpe gidiyor. Üzülüyorum mesela. Yani burada çene yoruyoruz. Size bilgi aktarıyoruz. Değil mi? Bilgi birikimlerimizi, kaynaklarımızı size aktarıyoruz. Şimdi bunu yapmazsam ben burada bir başkası yapıyor. O zaman da ben üzülüyorum. Diyorum ki ya keşke hani ben de mi söyleseydim diyorum mesela içten içe kendi kendime yani. O yüzden bu tarz konularda ya öyle ya da böyle zaten bir şekilde haber 2 gün 3 gün sonra bir şekilde sizler de duymaya başlıyorsunuz olayı. Ha burada ben işim gereği size anında haberi aktarmam gerekiyor. Maxim'le ilgili olay bu. Yani hani Galatasaray cephesinin herhangi bir teklifi, herhangi bir girişimi, durumu falan söz konusu değil. Maxim'in menajer aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderiliyor. Galatasaray'da Okan Hoca'ya bilgi geliyor. Okan Hoca da diyor ki aman diyor şu an diyor bekleyelim. Önümüzde zaman var, süre var. Şu an taraftarın tepkisini çekmeyelim gibi bir rafa kaldırılıyor. Ha bu arada Maxim'le ilgili başka bir kulüp de devreye giriyor. Kim giriyor? Telaffuz edeyim ismini söyleyeyim. Beşiktaş. Beşiktaş'la oyuncuyla ilgileniyor. Ama Beşiktaş da diyor ki hadi ben söyleyeyim buradan. Beşiktaş da diyor ki aman diyor bu haberi diyor duyurmayalım. Gibisinden bir durum oluyor. Yani kulüp olarak da ismini telaffuz edeyim yani. Evet. Yunus merhaba iyi yayınlar diyor. Sağ olasın Yunus'um. Cemal Karaboncuk abim diyor ki merhaba sevgili dostlar şampiyon taraftarları diyor. Merhaba iyi yayınlar diyor Bey Aslan. Halil İbrahim diyor ki iyi yayınlar abi Osimhen kalıyor ama kulüp batacak diyor. Arkadaşlar Osimhen yapmayın. Bakın şimdi nasıl ifade edeyim? Şu an Türkiye'de sporu seven sevmeyen, izleyen izlemeyen, ilgilenen ilgilenmeyen kesimin %80'i 70'i Osimhen haberine etkileşim yapabilecek kapasitede şu anda. Osimhen'in o su çıksa görse yazılı hemen oraya ilgi duyup şu anda oraya zıplayıp orayı okuma potansiyelinde. Bu olayı sürekli sıcak tutmak için ateşte sıcak tutmak için sürekli Osimhen. Ya arkadaşlar aradaki söylenen rakamlar teklif edildi bilmem ne yok geri çevirdi falan filan bunlara bakmayın siz. 45 milyon euro teklifi var. Masada 45 milyon euro. Osimhen şu anda Avrupa'dan gelecek herhangi bir teklifi bekliyor. Olmadı. Arabistan'dan gelecek bir teklif bekliyor. El Hilal'den. En son Galatasaray'ın teklifi cebinde zaten. Chelsea, Manchester United, Liverpool
buralardan herhangi bir kulüpten teklif gelirse oyuncu değerlendirecek yine Avrupa'yı. Galatasaray en son zaten cepte Galatasaray. Yani Arabistan 26 yapmış teklif bilmem ne o bu dönen rakamlar falan gülüyorum yani bunlara. Gülüp geçiyorum yani. Şu anda sıcak Türkiye'deki Avrupa'da hatta Avrupa futbol kamuoyunda %80 Osimhen şu anda kararı bekleniyor. O yüzden Osimhen'in O'su haber değeri taşıyor. Sürekli insanlar Osimhen işte şöyle böyle. Osimhen işte Galatasaray teklifi yükseltti. İşte 15+6. Araplar Osimhen'e flash. Al Hilal Osimhen'e 21 milyon euro. Ya niye 21 milyon? Niye 20 değil de 21 milyon mesela? Veya niye 30 değil de 21? Şimdi o 21 2 gün sonra Al Hilal el yükseltti 30 milyon oldu. Yani anladınız mı? Ben kendim yani bunu bildiğim için de söylüyorum size. Şu an Osimhen'in O'su haber değeri taşıyor. Ha bu Al Hilal'e gidecek diye söylemiyorum, yorumlamıyorum bunu size. Sadece olayın haber gelişimini anlatıyorum size. %99 yine olduğum yerdeyim. Arabistan'a gidecek. Umarım o bir ihtimalde Galatasaray'a olur. Bir şeyler şaşar, döner, beşer Galatasaray'a olur. Yani bunu heyecanla bekliyorum. Umarım o bir de Galatasaray için Osimhen cephesinden değerlendirilir, olur yani. Yani o yüzden Osimhen konusunda aceleci davranmayın. Her yazılana inanmayın. Hemen kafanızda Osimhen tamam Galatasaray'da bitti bu iş demeyin. Yok öyle bir şey. Yok. Öyle bir şey yok yani. Olursa emin olun yine ilk siz duyarsınız burada veya sosyal medyada. Evet. Hırvatistan'ın birinci kalecisi Koratasi mi, Livakovic mi, Barış Bey demiş. Ya ona gireriz. Onlara bakarız. Abi sondaki Osimhen haberi doğru mu acaba diyor. Anlattık Bayaslan. Çöp kaleci Günay'la devam edelim. Daha iyi diyor. Ya şimdi arkadaşlar bakın sizin düşüncelerinize saygım sonsuz. Yani değer veriyorum. Bu ayrı apayrı bir şey. Düşüncelerinizi yazın edin falan. Ama yani çöp deme seviyesinde eğer bir yorum yapıyor isek bunu kanıtlayabilmemiz lazım. Yani neye göre çöp? Neye göre job? Mesela literatür olarak söylüyorum yani. Yani neyini gördün? Hangi hatalı veya kaç maçını izledik? Çıplak gözle izleyebildik mi? Ya televizyonda bakın arkadaşlar televizyonda maç izlemekle çıplak gözle maç izlemek arasında çok fark var. Bir oyuncuyu bir maç, iki maç, üç maç üzerinden değerlendiremeyiz. Bir bütün almalıyız. Değerlendirmelerimizi yaparken lütfen bu şekilde bir yol haritası çizersek kendimize hem kendimize iyilik yapmış oluruz hem de doğru analizlerle devam etmiş oluruz. Şimdi ben oyuncunun şu anda teknik taktik yani Kotarski'nin şeyine girmiyorum.
Mevzu o değil. Genel konuşuyorum size. Her yerde Osimhen gitti gidecek dendi. Gitmedi. Gitmedi diyorsun mesela Kutlay. Gitmediğini nereden biliyorsun mesela? Gitmedi. Gitmiyormuş desen bence çok daha yerinde bir mesaj olur bu. Yorum olur. Gitmedi dediğin anda sanki somut, net, kesin bir resmi açıklama varmış, olmuş gibi bir izlenim, düşünce oluşmuş sen kafanda mesela. Yani onu demek istiyorum. Abonelik ve beğeni bedava devam demiş. Çok sağ ol Morina. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, beğenilerinizi alırım. Çerki gol attı İspanya'ya. Aynı. Biz bütün parayı Osimhen'e gömüyoruz. Ama hayırlısı abi. Umarım bu yükün altından kalkarız demiş Kutlay. Hüseyin Elal. Başkan sen anlatıyorsun, yani Galatasaray transfer yapıyor mu yapmıyor mu? Ya yapacak tabii ki. Tabii ki yapacak. Transfer yapmayacak deme şansımız var mı? Böyle bir şey zaten yok yani. Transfersiz yeni bir sezona bu takım girebilir mi? Giremez. Tabii ki transfer yapılacak. Ne zaman yapılacak? Hep beraber olayların üstüne gidiyoruz. Kaynaklarımızı her zaman şu anda full şekilde 7/24 bütün haberleri, bütün iletişimleri kovalıyorum. Yarın Hırvatistan'a gidiyorum ben de. 3 gün. Yarın Hırvatistan'dayım. Yani spoiler da vermeyelim çok fazla şimdi buradan. Gelince detayları konuşuruz. Osimhen'in maaşı gerçekten çok yüksek ama kulübün son yıllardaki gelirine bakarsak ödenebilir gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar, Osimhen'in maliyeti şöyle söyleyeyim. Napoli kulübü Galatasaray'la olan ilişkileri, çok iyi ilişkilerinden dolayı Galatasaray'ın bonservis konusunda önermiş olduğu ödeme planının hepsine yeşil ışık yakıyor. Tamam diyor. Yani çünkü Napoli ile Galatasaray arasında çok iyi bir ilişki var. Güvene dayalı bir ilişki var. Uzun yıllara dayanan bir ilişki var. Dolayısıyla Galatasaray'ın bonservis konusunda ödeme planıyla ilgili sunmuş olduğu bütün teklife Napoli cephesi okey. Ama Arabistan cephesinden gelecek olan tekliflerde daha farklı yaklaşıyor Napoli kulübü. Yani parasını çok daha fazlasını, yarıdan fazlasını, 2/3'ünü diyebileceğim şekilde nakit istiyor. Çünkü verebilecek güçlerin olduğunu bildiği için sen kardeşim madem öyle istiyorsan benim paramı bir ver hele. Yani her oyuncu alabilecek güçtesin ya. Sen benim paramı o zaman hepsini ben istiyorum. Ver bakayım. Tabiri caizse. Osimhen'e yatırılacak para bana göre çok değil. Arkadaşlar, yeni sezonda 5 yıldızlı Galatasaray forması, yeni forma çıktığında en çok satılacak olan forma Osimhen forması olacaktır. Şu anda Galatasaray 1 milyona yaklaşmak üzere forma satışlarında. Şimdi yeni sezonda bu sayının, eğer Osimhen olur da kalırsa, Osimhen'in forma satışlarıyla da beraber çok daha fazla katlanacağını düşünüyorum. Yani bu demek oluyor ki siz hiç dert etmeyin. Emin olun, siz hiç dert etmeyin. Osimhen kendi parasını çatır çatır çıkarır. Çıkarır. Maçı kazandırır. Oradan kulübün kasasına parayı koyar. Yani Osimhen de alınır. Defansa sağlam
tandeme bir defans oyuncusu daha alınır. 10 numara da alınır. 6 numara da Lemina kroniklik, sakatlık olasılığında burayı Berkan'ın götüremeyeceği, Torreira'nın 60'a yakın bütün maçlarda aynı istikrarı gösteremeyeceğini de göz önünde bulundurursak bir 6 numarada buraya alınır. Alınacak 6 numaranın maliyeti Galatasaray'a çok fazla olmamak kaydıyla 3,5-4 milyon civarında olmak kaydıyla o da olur. Kanatlara gerekirse olası Barış'a gelebilecek, reddedilemeyecek bir teklifi değerlendirme noktasına girerse Galatasaray buraya da 2 oyuncu yine alınır. Alınır arkadaşlar. Sponsorlardan gelecek. Bankalar Birliği'nden çıkılacak. O yük kambur çıkacak, düşecek. Günlük faizi 125 bin, 130 bin euro civarında. Yanlışım yoksa. Günlük faizi. Çok büyük külfet. Buralardan çıkılacak. Florya biraz gecikti orası. İşte sermaye arttırımı odur budur falan. Buralara zaten başkan, yönetim kurulu olaya el atmış durumda. Yani yapılamaz diye bir şey yok. Transfer yapmazsın, kiralarsın babam. Oyuncu kiralarsın. Alma, satın alma. Kirala. Yani o zaman Boye gelir ki Boye zaten yaklaşık yüzde oranı verecek olursam %98 falan okey kiralık olarak tekrar. Sane Avrupa'dan teklif bekliyor. Fenerbahçe menajerler aracılığıyla Sané'ye de yani menajerler Fenerbahçe'ye öneriyor. Fiyat veriyor. Fener'in fiyatı bir tık daha yukarıda. Onu da söyleyeyim. Bir tık. Arada çok fiyat yok. Fiyat farkı yok. Ama şu an Sané ile ilgili Galatasaray'ın duruşu net. Teklifi yaptı, bekliyor. Çok fazla üstüne gitmeye gerek yok arkadaşlar. Niye gidesin ya? Galatasaray burası. Galatasaray'a gelmeyen her yabancı oyuncu pişmanlık duyarak gitmiştir. Sané gibi üst düzey bir oyuncu diyebileceğimiz bir oyuncu mutlaka Türkiye'de oynamış arkadaş çevresinden takımlardan da referans, nasıl bu takım, ortam nasıl, oralar nasıl, seyirci, bu içerisi falan filan mutlaka bilgiler de alıyordur. Yani siz zannediyor musunuz? Teklif geldi, Sané'nin hiç tanıdığım tamam baba ben Fener'e gideyim. Öyle bir şey mi diyecek? Veya Galatasaray'a gideyim. Yok öyle bir şey. Tabii ki referanslardan soracaklar yani. Bir dünya arkadaşı var. Kaan var içeride arkadaşı. Efendime söyleyeyim. Bizim gurbetçilerden Galatasaray'da oynamış oyuncular var. Çok basit isimler. Podolski aklıma gelen isimler. Gibi yani örnek veriyorum şimdi. Çok girmeyeyim oralara. Yani buralara sormasına da gerek yok. Sportif başarı anlamında Galatasaray iyi. Evet. Ama kulüp yapısı ve içerideki arkadaşlık, dostluk, ortam nasıl? Ekranda izliyor, görüyor oyuncu sportifi. Tamam. Şampiyon oluyor. İşte Avrupa'da belli bir noktalara kadar gelmeye çalışıyor. Geliyor. Geldiği dönemlerde. Ama kulübün iç yapısı nasıl? Soyunma odasında ortam nasıl? Buraları da referanslardan soruyorlar tabii ki. Yani. Evet. Osimhen'in kalmasını istiyorum ama bizim ekonomik gücümüz kaldırmaz. Yani onu izah ettim Fatih. Anlattım. Osimhen'e o paralar. Ya bu Kicks'ten de saçma sapan şeyler geliyor, mesajlar. Muslera geldiği zaman ilk maçta İBB maçında 2-0 yenilmiştik ve
Sektirdiği toplardan yedik. Linç yemişti. Muslera küçük 50, bu adam iş yapmaz vs dediler. İşte bak, az önceki verdiğim örnek tam senin yazmış olduğun mesaja karşılığı diyebilirim yani. Arkadaşlar lütfen yani yorum yaparken kaç maçını izlediğinize veya gerçekten oyuncuyla hakkında bilgi var mı yok mu, bunlara dayanarak yorum yapılırsa bence daha doğruyu buluruz yani. Ki %100 saygı duyuyorum, ayrı mesele düşüncelerinize, ama yani Muslera örneğini vermiş Fatih mesela gibi. Abdülkerim geldi Konya'dan, linç yedi ilk 2-3 maç. Linç yedi ya adam. Adam şimdi takımın yani 3 yıldır 4 yıldır en vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Yunus kaç yere gitti geldi. Bu sene tutturdu anca. Öyle değil mi ya arkadaşlar? Hala Barış diyoruz. Barış takımın en iyilerinden diyoruz. Ama Barış'ın da eksiklikleri var. Yok değil. Ya o yüzden Frankowski bana göre tamamen sistemin azizliğine uğrayan bir oyuncu. Tamamen sistemin azizliğine uğrayan bir oyuncu. Kötü oyuncu demiyorum. Kafa kargaşası, oyun anlayışından uzaklaşması, bunlar etkili oldu bu sezonki geldiği süreçten beri oynadığı kötü performansının karşılığı. Yani Yelert konusu konuşuruz. Orada ben hani daha fazla ağırlıkta kiralık gitmesi yönündeyim. Yani düşüncem o yönde Yelert'te. Ama Şalai mesela, ne zamandır söylüyorum, Şalai'yi burada izlediğim son 2-3 maçından itibaren hep burada yayınlarda söylüyorum. Önümüzdeki sezon Okan Hoca Şalai'yi sahada daha fazla değerlendirecek. Çünkü Şalai'nin buradaki oyun anlayışına kattığı dinamizmi, tempoyu, bunlar hep teknik olarak, taktik olarak konuştuk zaten. Zaman zaman pas hataları, o bu falan olmadı değil, ama kendini geliştirmeye odaklı bir oyun anlayışı var. Oynadıkça, buradaki oyun anlayışına alıştıkça mental olarak hakimiyetini de daha fazla arttırmaya başladı oyuncu. Sağ bekte. Kafamızdaki soru işaretlerini de atmaya başladı. Evet. Reddedildi teklif abi. Kaynak Fabrizio Romano. Şimdi bak Kutlay, sana şunu söyleyeyim. Fabrizio Romano, yani o da gazeteci. Bak, o da gazeteci. Özellikle İtalya'da, İngiltere'de yapmış olduğu bazı transfer haberleri doğruluğu yüzdesi yüksek. Ama Fabrizio'nun her söylediği doğru olacak mantığına, düşüncesine girersen bu çıkmazdan çıkamazsın. Fabrizio'nun aynı haber kaynaklarına, belki çok daha fazlasına sahibiz. Siz ciddiye almıyorsunuz. Şaka gibi geliyor size belki, ama bu söylediklerim biraz yani literatürde biraz şey gibi gelecek, ama kolpa gibi geliyor size, ama siz herhalde daha hala neyi izlediğinizi, kimden bilgi aldığınızın farkında değilsiniz. Uzun zamandır bunun farkına varmanızı bekliyorum, ama bazılarınız farkında, bazılarınız değil. Kaç tane size burada net haber söyledim de mesela farklı çıktı. Neyse ya, boş ver, önemli değil. İsterseniz yani benim için şey değil, problem. Bunları anlatacak şeyde değilim. Eyüp Yıldız. Barış Bey,
Evander transfer haberi doğru mu? İlgi var mı? Kontak kurulmuş mu? Şimdi Eyüp'ciğim şöyle, dün bunun haberini yine muhtemelen ilk bir iki kişiden bir tanesi benim. Ben yaptım dün haberini yine. İlk bir iki kişiden bir tanesi benim. Dünkü yayını izlersen senden ricam, orada Evander'le ilgili, Elmander diye sürekli söylemişim tabii. Ya Elmander de kardeşim, bir türlü unutamıyoruz Elmander'i de yani. Aklımızdan çıkmıyor. Nasıl çıksın? Yani 20 milyon çok değil mi ya senelik Osimhen'e demiş. Ee, Şimdi Fatih şöyle. Şimdi ya bu söylediğin Napoli ile iyi ilişki yok Galatasaray'ın söylemin bana göre yanlış. Galatasaray'ın Avrupa'da bütün kulüplerle ilişkisi iyidir. Gardi'nin elbette ilişkisi iyi ama Galatasaray Spor Kulübü Gardi yokken bile Napoli ile ilişkileri çok iyiydi. Mertens mesela Mertens transferinde olsun. Onun çok çok daha öncesinde Ali Koç'un ilişkileri de iyi. Ama niye o zaman Osimhen'i Ali Koç'la ilişkisi iyiyse Osimhen'i ilk Fenerbahçe'ye Ali Koç'a önermediler? Fenerbahçe'ye kimse Osimhen'i önermedi bile kardeşim. Yapmayın. İlk önce Osimhen Trabzonspor'a önerildi. Trabzonspor bu paraları verebilecek maddi gücümüz yok. Biz bunu alamayız. Cevabını verdikten sonra Galatasaray'a önerildi. Okan Hoca da Okan Hoca'ya soruldu. Okan Hoca da birkaç dakika içerisinde kararını olumlu yönde verip Osimhen'i getirdiler. Fenerbahçe madem Ali Koç'un ilişkisi iyi de Fatih niye Ali Koç'a önerilmedi? Ha şimdi diyeceksin ki ya işte Acun ama böyle açıklama yaptı. Biz işte elimizde bu golcüler varken biz Osimhen'i mi alalım dedi ya diyeceksin. Yok öyle bir şey ya. Yok. Ya onun dediği sizin kafanızda daha çok yatıyordur belki. Ama yok öyle bir şey yani. Ya. Dün Store'dan 2 ürün aldım 5 yıldızlı hemen tükeniyor ürünler diyor. Tabi tükenecek tabii ki. Şimdi bonservisin diyelim ki 25 milyonlu mu peşin gerisini taksit yaptık. Harcama limiti 25 mi gözüküyor 70 mi? İperlion şu anda Galatasaray Osimhen'le ilgili bir anlaşması durumu söz konusu yok. Henüz yok. Bekleyin ya hemen her şeye şey yapmayın yani şu an Osimhen'in O'su haber. O yüzden Osimhen'in O'sunu gören herkes etkileşime girecek. Net bir şey yok. Yayının sonunda size genel bir bakacağım. Genel bir değerlendirme yaparız. Limiti kapatır. Eğer 70 gözüküyorsa transferde yapamayız diyor. Kamran iyi akşamlar abi adaşım ne zaman gelecek diyor. İyi kaleci, savunma ve Osimhen'e para verilmesin. Aynı parayla 5 tane iyi oyuncular alınsın. Darwin Núñez alınsın. İyi forvet diyor. Kamran herhalde Kamuran'ı diyorsun. Kamuran Hoca'yı. Kamuran Hoca'yla bugün beraberdik. Vallahi dedim böyle böyle dedim de güldü biraz herhalde onun evdeki çocukla bebesiyle ilişkisi hala devam ediyor. Sünnet ettirmiş bu arada. Sünnet ettirmiş. İşte biraz hemen elden çıksın ki ileride sorun olmasın sünneti falan diye. Yani Kotarski kim demiş Emrah Saraç. PAOK'un kalecisi, Hırvatistan milli takımının yedek kalecisi Emrah.
Kotarski Galatasaray serisi değil hata olur demiş. Ya arkadaşlar bizde futbol filozofu çok ya. Gerçekten çok yani. Yani ben hani yine Kotarski üzerinden değerlendirerek söylemiyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Lakin gerçekten futbol filozofu çok bizde. Yani FIFA veya işte PlayStation falan oynuyoruz veya FM falan oynuyoruz zannediliyor herhalde. Yani ben gerçekten anlamıyorum. Neyse. Vedalara baksa yeter ki taraftara kamyon dolusu kupa, bir taraftar tüp çaydanlık falan demiş. Osimhen kalırsa Icardi gitsin bence demiş. Ya şimdi zaten orada da mesela dengeler bozulacak. Bunları zaten söyledik. Yani Osimhen gitse bile Morata'dan da istediğimiz verimi alamayacağımızı ve Morata'nın da gitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Nihayetinde bizim buraya dün yine yayınımızda verdiğim isimler var. Forvet hattı için. Forvet hattında düşünülen isimler var ama bu tamamen Osimhen'le netleşme durumuna bağlı. Yoksa isim oralara alınacak isimler falan hepsi hazır yani. B planı hazır. Icardi sakatlandığı günden beri söylüyorum. Icardi'nin önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalmama gibi bir durumu söz konusu. Velev ki kaldı. Velev ki kaldı. O Icardi'den daha çok liderlik takımın liderliğini üstlenmesini isteyecek Okan Hoca. Oynayabildiğin maç kadar sayısı da oyna diyecek. Yani sana ihtiyacım olduğunda seni sahaya atacağım, süreceğim ama senden liderlik özelliklerini diri tutmanı istiyorum diyecek. Yani o Icardi'nin olayı biraz daha sağ kenarına doğru gidiyor. Abi Apo'yla olmaz. Avrupa'da çok hatalar yapıyor. Yani sol ayaklı stoper lazım diyor. Aynen yani oralara zaten bakılıyor. Orada da düşünülüyor. Frank bir maç, o da kupa maçında oynadı. Yerinde oynadı. Harikaydı demiş Eyüp. İyi olur Fatih, çok iyi. Frank, Süleyman, Rodop, Galatasaray, Sacha Boey bir yıl kiralamaya çok yaklaştı. İlk transfer Boey olabilir dedi diyor. Peki sen burada Sacha Boey'in transferini Galatasaray'a kiralık olabilir dediğim yayının şöyle bir 2, 3, 4, 5 bir ay öncesine dön bir bak bakalım. Oralarda burada yayında söylemiş miyiz, söylememiş miyiz? Ya şimdi Boey'i neden istiyoruz? Şalay Bek oynayacaksa diyor. Şimdi şöyle kiralık olması takımın ruhunu, soyunma odasını, saha kenarını iyi tanıyor olması, bilmesi bir avantaj. Şimdi burada zaten ben daha önceden şunu söylemiştim. Demiştim ki sağlık ekibi Yener Hoca eğer Sacha Boey ile ilgili olur tamam sorun yok transfer edilsin onayını verirse demiştim. Kiralık olarak gelebileceğini söylemiştim yayında. Şimdi Yener İnce sağlık kontrolleri esnasında olur vermezse iş oradan da dönebilir. Şimdi yani oyuncu geliyor, uçağa bindi geldi, sağlık kontrolleri için hastaneye gidildi. Yener Hoca başında sağlık kontrolünü yapıyor. Belki orada olumlu rapor vermeyecek. Örnek veriyorum yani. Bunlar zaman zaman ülkemizde veya dünya futbolunda olan şeyler.
Oyuncu geliyor, sağlık kontrolüne giriyor. Sağlık kontrolünü geçemiyor testleri. Sakatlığıyla ilgili raporlar geliyor, raporlar inceleniyor, raporlar okunuyor, bakılıyor. Oralardan onay verilmezse belki oyuncu sağlık kontrolünden de geri dönebilir. Bu da olabilir. Yani bakacağız. Bence sen kolpasın. Seni de sosyal medyada kolpalıyorlar bence. Kendini konuşarak ispatlayamazsın. İcraat göster, icraat. Ağzı olan konuşuyor zaten demiş Mert Karakaş. Hadi bakayım öyle olsun. Ben sana gerçek transfer haberi vereyim. Osimhen'i Galatasaray'a getiren Erden Timur'dur diyor. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Ali Koç dediğin adamın öyle bağları var ki neyse senin dediğin gibi olsun. Ben bağ yok demedim ki. Bağ var kardeşim. Bağ yok değil. Bağ var. Ama niye Fenerbahçe'ye önerilmedi mesela? Onu diyorum yani. Madem çok iyi ilişkileri vardı neden önerilmedi yani? Barış haftada kaç kitap okuyorsun? Konuşamıyorsun dostum. Mert senin hayata dair beklentilerinin sıfır olduğunu tahmin ediyorum biliyor musun? Yani sen şu anda hayata dair beklentilerin sıfır bir insansın. Senin hiçbir şey bilmediğini düşünüyorum yani öyle söyleyeyim. Hiçbir şeyden haberin yok senin. Sadece bildiğini zannediyorsun. Sonra elinde klavye buralarda sağda solda ya burada yazarsın. Gidersin başka birini dinlersin. Oradan hoşuna gitmez ona yazarsın. Sosyal medyada orada burada oralara sataşırsın. Kendini tatmin edersin. Tamam mı? Hayata dair hiç beklentin yok senin. Boş bir adamsın yani. Belli yani. Morata da İspanya'ya gidecek abi. Her türlü 2 golcü almak zorundayız. İşte yani onu diyorum. Morata ile ilgili de dokunuşlar olabilir. Yani Morata buraya bir türlü sanki alışamadı gibi. Yani o ailevi sorunlarından dolayı çocuklarının o en son yaşadığı işte tedirginlik, problemler falan filan oralardan etkilensin istemiyor. Muhtemelen geri dönecek yani. Morata ile zaten Doku uyuşmadı. Bize böyle içine kapanık adamlar uymuyor. Bize biraz çatlak adamlar lazım demiş. Aynen öyle. 10 milyon alıyor Icardi. Osimhen de 20 alırsa nasıl olacak? 2 forvete mi döneceğiz? Bence son haftalarda oynadığımız oyundan vazgeçmeliyiz. 2 forvet olmaz. 2 forvetli oyunu Galatasaray yapısı hiçbir zaman kaldırmaz. Kaldırmıyor da yani. Kosova'dan herkese selamlar. Arkadaşlar bir şeyler anlamıyorum. Bu kanalı takip eden beğeni neden yapmaz? Abone neden olmaz? Bu bizim hepimizin kanalı. Kalite artar, emek saygı demiş Molina. Sağ ol kardeşim, teşekkür ederim. Ya problem değil ya, önemli değil. Bu ay Sané'yi de alıp gelsin demiş. Yakup sakat olduğu halde nasıl alındı hocam? Yener Hoca görmedi mi? Bilerek mi alındı? Yener Hoca onay vermedi ki Yakup'sa. Fatih. Yener Hoca Jakobs'a onay vermedi. Ama alındı. Abi Azerbaycan'da Galatasaray storelarda 5 yıldızlı forma yok. Ne zaman gelir Barış abi? İyi geceler, kendine iyi bak abicim demiş. Valla Kamuran inan ki bilmiyorum ki. Yani ne zaman gelir? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Muhtemelen öncelikli olarak iç talebi karşılayacaklar. Şu anda zaten bir anda üretimi yetiştirme potansiyeli sayısı
yani bütün Avrupa'ya, dünyaya falan yetiştirme gibi bir durumu söz konusu değil. Olamaz da zaten. Yani o seviye üretim sayısını nasıl kaldıracak? Zamanla gelir ama. Los Angeles'tan selamlar renktaşım. Osimhen, Sane, Boye bu üçü rüya olur, fantastik olur demiş Batuhan. Los Angeles'a Batuhan, sana ailene de kucak dolusu selam saygılarımı iletiyorum. Boş ver şu metini salla şalla ya sana boş ver. Ya zaten boş herif ya. Ya ama yani yine saygı göstererek okudum yani. Eleştirse de burada mesajını okudum. Kayda değer bir şey değil yani. Boş adam yani, anladın mı? Boş olduğunu belli ediyor zaten yani. Kaç kitap okudun? Sana şimdi gösterelim kitapları. Göstereyim mi yani? Şöyle çevireyim mi kamerayı? Bir kitaba başladım. Bir kafam daldı. Bıraktım. Okumuyorum kitap yani. Sen okuyorsun kitapları. Bir tek. Yani kitap okuyunca sanki senin literatüründe tamammış gibi yani. Çok tuhaf bir insan ya. Acun Ilıcalı önerildi dedi. Ali Koç önerilmedi dedi. Ya işte Serdar yani çok acayip bir denklem yani. Ha, ama bendeki bilgi kaynakta önerilmediği. Yani bendeki bilgi kaynakta önerilmediği. Trabzon'a sonra Galatasaray. At gitsin Mert. Ya atmak değil canım. Niye atayım ya? Atmak değil de yani kalıbını bir görsün bilsin de ondan sonra yani boş boş konuşması biraz yükseltti beni yani, anladın mı? Saçma sapan yani kayıtta değer bir şey olmadığı için. Bence golcülerden biri Erencan Yardımcı ya da Enes Ünal olacak. Çünkü Türk olmak zorunda diyor. Tabii şimdi bu işin Türklük veya yerli oyuncu statüsünde oynayabilecek kadro yapılanması da gerekiyor. Şimdi bunlara da dikkat edilecek. Bunlarla ilgili de çalışmalar zaten yapılıyor. Bu İbrahim Hatipoğlu tam bela abi, umarım transfer de olmaz diyor. Ya şimdi şöyle, büyük bir ihtimalle transferde olmayacak. Yani ya şöyle söyleyeyim. Abdullah Kavukçu, Okan Buruk, Dursun Başkan denkleminde, üçleminde bu iş ilerleyecek, gidecek gibi görülüyor. Gardi'de işte biraz daha işin spesifik olaylarında devreye girecek. Yani onu da boş bırakmayacaklar yani. Mesela Bernardo Silva konusunda şu anda o görüşmeler yapıyor. Öyle diyeyim yani. İlkay'ın alınmak istemesi bence yerli oyuncu sıkıntısından kaynaklı abi diyor. Ya işte yerli oyuncu olur veya ne bileyim oynarsa buralarda forvet arkası işte Mertens'in yerinde doldurur mu falan. Şimdi diyeceksiniz ki abi yaşı ileride 35 yaşında falan ama bu adam bu sezon 55 tane maç yapmış. Yani o yüzden olur, ya bence olur, niye olmasın? Yani şöyle Avrupa maçlarında oynatırsın. Türkiye'deki üst düzey maçlarda oynatırsın. Sonra yer değiştirerekten, diğer oyunculara da şans vererekten dinlendire böylece yani aşağı yukarı bir 30 maç bandına falan çıkartırsan olur, niye olmasın yani? Barış Bey, tabii ki sizin bilginize saygı duyuyorum. Kendileri öyle söyledi diye hatırlatayım istedim diyor. Eyvallah. Sıkıntı yok tabii ki. Problem değil. Bir de Fesih için 10 milyon euro önermişler. Kabul etmemiş. Tüm parasını istiyor Mourinho. İster abi. Yani ben istemesinin çok yanlış bir hamle veya yanlış bir düşünce olduğuna katılmıyorum ki. Sen sözleşmesine eğer bunları yazar koyarsan adamın önüne yarın bir gün
Bu tip durumlarda da parasını, profesyonel adam bunlar yani. İsteyecektir abi, ister yani. Kim istemez parasını? Sanki Fenerbahçe ile doğup Fenerbahçe ile mi büyüdü Mourinho? Hayır. Fenerbahçe gitti, teklifini yaptı. Tamam kardeşim, madem şartların bunlar dedi. Anlaştılar. Şimdi yeni gelecek olan futbol direktörü Türk asıllı Fenerbahçe'de eğer yine bundan önceki olduğu gibi yönetimin transferleri yapılırsa onunla da yollar yine ayrılır. Yani Fenerbahçe'nin iç yapısında sorun var, problem var yani. Yani başkan telefonunu kapatacak transferde. Yetki verdiği kişilere yönlendirecek. En son onlardan genel bilgi alacak. Bu kadar. Yani. Amrabat da zorunluymuş. 13 milyon sadece Fener küme düşerse değil diye bir de madde eklemişler. Limitlere eklememek için. Ya işte bak çok fazla hülle yapıyorlar. Yani şimdi bak size bir şey söyleyeyim mi? Çok basit ya. Fenerbahçe bir konuyla ilgili Galatasaray'a yükleniyorsa bilin ki o konuda Fenerbahçe'nin kendi iç dinamiklerinde sorun var. Yani Fenerbahçe yapı dedi, kendisi yapıyı oluşturdu. Oluşturmaya çalıştı. Transferde Galatasaray usulsüzlük yapıyor dedi, kendi usulsüzlükler yaptı. Yıllardır bu böyle ama Fenerbahçe'de. Yıllardır böyle yani. Aziz Yıldırım'ın kazığı oldu Mourinho, Ali Koç da mecburen almak zorunda kaldı diyor. Can Ran, Cuesta transferini kim yaptırsa transfer uzak dursun diyor. Yani kim yaptırdıysa transferden uzak dursun demiş Can Ran. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bundan önceki dönemlerde Galatasaray'da şöyle bir transfer kargaşası vardı. Transfer komitesindeki kişiler ayrı ayrı listelerle geliyordu. Ya böyle bir saçma düzen olur mu? Herkes kendi PR'ını yaptırmak için kendi listesindeki oyuncuları hep öne çıkartıp haberini yaptırıyorlardı. Şimdi bu sene ama çok büyük paralar harcanacağı için Şampiyonlar Ligi hedefleri önüne koyulduğu için şimdi taraftar Avrupa'da başarı istiyorum dediğinden dolayı sezon bitmeden şampiyonluğu garantileyince Galatasaray garantiledikten sonra ne oldu? Taraftar hepimiz Avrupa'da başarı demeye başladık artık. Öyle değil mi? Şimdi o andan itibaren Galatasaray transferde gözünü tabiri caizse kararttı. Şimdi bunu eğer gözü karartıyorsan doğru hamleler yapman gerekiyor. Doğru hamle yapmanın yolu da nereden geçiyor? Başkanın kontrolü eline almasıyla geçiyor. Şimdi belki birçoğunuz bana katılmayacak, belki bana kızacaksınız ama Erden Timur'un da son döneminde yapmış olduğu birçok transfer çoğunda maaş yüküyle ilgili sorunlar vardı. Çok fazla maaşlı vererek oyuncuları getirtirdi. Verim de alınamadı. Şimdi bu işin en büyük kulübe olan yükü maaş yüküdür. Eğer maaşta Galatasaray limitleri yakalayamaz da istediği oyuncuları alamazsa kadro yapılanmasında da istedikleri yere varamazlar yani. Evet. Barış Bey, Ozan Kabak ve Konya sporlu Adil Demirbağ isimleri dolaşıyor medyada. Bunlarla ilgili bilginiz var mı acaba? Ozan Kabak haberini yine ilk yapanlardan biri benim. Evet yani
Doğrudur. Ozan Kabak yani şöyle listede var diyeyim. Yani öyle hani ciddi bir teklif, ciddi bir şey şu an yok. Yani bir girişim falan bu tarz bir şey yok. Listede var. Ama Konyasporlu Adil'le ilgili şu an bilgim yok. Ona bir şey diyemeyeceğim. Fakat Ozan'la ilgili evet yani bir Galatasaray'ın girişim demeyeyim de listesinde var diyeyim yani öyle söyleyeyim yani. Henüz net somutlaşmış bir şey yok. Şimdi ben size bir isim daha söyleyeceğim. Yeni bir isim. Ee, şöyle bu ismi yine burada ilk kez duyacaksınız. Yarın bir gün yine belki ulusal kanallarda çıktığında umarım burada dersiniz ki abi ilk kez senden duyduk. Sen verdin haberi dersiniz. Ajax'ta ki Stalo ile Galatasaray ilgileniyor. Ajax'taki la tutuldum be. Stalo ile Galatasaray ilgileniyor. Ajax'la. E, 20 milyon civarında bir bonservise oyuncuyu bırakmayı Ajax düşünüyor. Defans hattına düşünüyor oyuncuyu. Şimdi hemen telefonlarınıza yapıştırın. İsmini yazın. Bir bakın bakalım kim ne görecek. Şu tabloyla ilgili Ajax'lı şu tabloyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Josip Stalo. Ee, Şöyle oyuncuya ayrıca İngiltere ve Almanya'dan da ilgiler var. Fakat Okan Buruk oyuncuyu öncelikten ziyade bir fırsat transferi gibi değerlendirmeye aldığı bildiriliyor. Yani öncelik hedeften ziyade şimdi deminden beri konuştuğumuz limitler falan filan oralardaki oluşacak boşluklarda bir oluşacak fırsat transferinde Ajax'tan Stalo'yu defans hattına fırsat transferi olarak Okan Hoca'nın düşündüğü bildiriliyor. Bu oyuncuyu kenara not alın. Dursun cebinizde. Evet, devam edeyim. Devam edeyim. Yani Richarlison Fenerbahçe ile adı anılıyor. Bu Tottenham'daki birçok oyuncuya Fenerbahçe şu anda kanca takmış durumda, kanca atmış durumda. Dolayısıyla Tottenham'dan hani oyuncu alma olasılığı daha önceki yıllarda da Tottenham'dan ilişkileri falan Fenerbahçe'nin fena değil. Hele Mourinho'nun oralardan yine oyuncular gelecek gibi duruyor. Mitrovic mesela Fenerbahçe ile Al Hilal'deki Mitrovic Fenerbahçe'ye yani Avrupa'ya falan dönme durumu var. Bissouma Tottenham'dan Fenerbahçe ile adı geçiyor, anılıyor. Ondan sonra Ajax'ta şimdi bu Ahmetcan Kaplan meselesi bu da sürekli Galatasaray'la gündeme geliyor. Geçen sezon da gündeme geldi biliyorsunuz. Ama oyuncu Ajax'tan çok fazla ayrılmak istemiyor. Yani Ajax'ta kalmak istiyor. Orada devam etmek istiyor. Orada şansını zorlamak istiyor. Sanırım
tam teyitli değil bu söyleyeceğim. Ahmet Can Kaplan'ın çevresinden veya menajerlerinden bir şekilde Galatasaray'a sürekli bir yanlama durumu söz konusu. Galatasaray daha önceki geçen sezonlarda oyuncunun durumunu sordu. Oyuncunun durumunu işte ne düşünüyorsun? Önümüzdeki sezonlarda gelecek planlamanda ilgili düşüncelerin ne falan filan bu tarz ayaküstü sohbetler, muhabbetler oldu. Ama transfer aşamasında ilgi, alaka, resmi bir teklif anlamında falan ilerlemiş değil. Ahmetcan Kaplan'la ilgili olan haberler içerisindeki durum. Böyle bir şey var. Trabzonspor'dan transfer haberleri var. Fatih Tekke Jeremy Boga'yı, Nantslı Jeremy Boga'yı, sol kanat oyuncusu, bunu çok istiyor. Yani oralara da gireyim hadi biraz. Genel bir bilgi de vereyim size Süper Lig'le ilgili. Ondan sonra Al Nassr'da oynayan, El Nassr'da oynayan Wesley, Beşiktaş durumu falan söz konusu. Dün Evander dedik. Üzerine çok konuştuk Evander'in. Şimdi Evander konusunda tabii taraftar bana göre birçok taraftar oyuncuyla ilgili net bilgiye sahip değil. Net bilgiye sahip olmadığı için dün bu haberi yaparken birçok arkadaşta bölünmeler falan oldu tabii doğal olarak. Yani normal bu. Ama oyuncuda tek eksik olan 10 numara pozisyonunda tek eksik olan özellik pres özelliği yok. Onun dışında her şey var arkadaşlar. Yani bir 10 numarada olması gereken her şey var. Yani Mertens kıyası yaparsak oraya dönersek pres haricinde her şey var. Ha, bana kalsa 10 numaraya buraya alabilsek kimleri almak isteriz? Paris Saint-Germain'den Neves'i almak isterim buraya. Barcelona'dan Olmo'yu almak isterim buraya. Benim de 10 numara listem 1-2. sırasında bu ikisim var. Ama alamazsın. Mümkün değil. O yüzden Evander emin olun kötü bir oyuncu değil. Şimdi belki birçoğunuz lig kıyaslaması da yapacaksınız. İşte MLS'tir, odur budur falan şimdi abi yumuşak oyuncu. Abi 10 numara yumuşak olur zaten. Eğer pressi de varsa zaten Mertens gibi oh yeme yanında yat yani tabiri caizse. Pasta üstündeki çilek olur. Bu tarz oyuncuları da her zaman bulamıyorsun maalesef yani. Bulamadığın için de biraz bazı özelliklerden ödün vererek gidiyorsun. Jonathan David var. Bunu da konuştuk. Eğer olur da Türkiye'ye yolu düşerse Martinez'in Fenerbahçe'ye daha yakın olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'la da belki yani yolu düşerse diyorum bakın. Yani yine şey olmasın. Lütfen birbirimizi iyi anlayalım. Yolu düşerse öncelik Fenerbahçe olmadı Galatasaray misal. Ama tabii oyuncuyla ilgilenen Avrupa'dan birçok kulüp var. Çok fazla kulüp var yani. O yüzden yani biraz zor ihtimal gibi görünüyor. Fenerbahçe ile ilgili mesela Celtic'te Maeda var. Celtic'te. Yine sol kanat. Bu oyuncuyla da ilgileniyor Fenerbahçe. 8.4 milyon pound civarında falan bir şeyi var. Durumu söz konusu. Livakovic
Zaten gitmesi kesinleşen oyunculardan bir tanesi. İşte Fiorentina var. Ondan sonra Sevilla var. Al Ittihad var. Ipswich var. Gibi gibi böyle sıralamaya giden takımlar ilgileniyor oyuncuyla. Ondan sonra yani şöyle, bunda yüzde oranım çok düşük ama haber olarak, haber olduğu için haber değeri düşük olsa da yine sizinle paylaşmak istiyorum. Yine sizinle bu söyleyeceğim ismi paylaşmak istiyorum. Napoli'nin kalecisi Alex Meret. Yani bunu da Galatasaray'ın listesinde, Galatasaray'ın düşündüğü kaleciler listesinde olduğunu söylemek istiyorum. Ama tabii dediğim gibi Galatasaray'da öncelik kalede Lunin. Bunu her zaman söylüyorum. Ha, anlaşılan kaleci yine Kotarski. Böylece sıra aşağıya doğru devam edecek yani. Evet arkadaşlar, yani kayda değer şu anda bunlar var. Ama sıcağı sıcağına yine size verdiğim Şutalo ismini bir kenara defans olarak yazın. Evet. Biraz daha şöyle mesajlarınıza bakıyorum. Bakalım. Hırvat oyuncu diyor. Çok pahalı olur ama Şutalo diyor. Ya şimdi şöyle 20 milyon civarında, yani 20 milyon, ya dediğim gibi fırsat transferi olarak lanse ettim size bunu zaten. Okan Hoca'nın şu anda onu bir kenarda tutup olur da bir fırsat transferine dönüşürse olma ihtimaline sıcak baktığıyla ilgili zaten haberin içinde az önce söyledim. Yani bakılacak listeye de olan, yine listenin üstüne doğru çıkan isimlerden bir tanesi bu. Öyle söyleyeyim, kaleci pozisyonunda. Ama kalede arkadaşlar yine söylüyorum, çok daha önce Galatasaray Lunin'e teklifi yaptı. Oradan gelecek olumlu olumsuz bir cevabı, ama olumsuz gitme oranı daha yüksek. Lunin çok fazla Real Madrid'den, İspanyollardan falan oralardan pek böyle sıcak bakmıyor gibi bir izlenimi var yani. İşte liste aşağıya doğru kayıp gidecek yani. Defansa kapalı olur abi açıkçası diyor. Defansa pahalı gelir. Ya şimdi arkadaşlar, yani Şampiyonlar Ligi kadrosu diyoruz işte, değil mi? Şampiyonlar Ligi kadrosu diyoruz. Abi işte gittiğin oyuncular eğer iyiyse bu sefer pahalı geliyor. Bana kalsa yine Kubarski'yi getir koy. Barcelona'dan koyabilirsen. Al koy, 10 yıl 15 yıl götürsün seni. Taş. Çok iyi olur. Alabilirsen. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak istiyorsan parayı da gözden çıkaracaksın. Çok iyi bir stoper demiş Bay Aslan. Şutalo, Domagoj, Vida tipinde oyuncu demiş Morina. Geçen sene de ismi geçti mi bu oyuncunun? Kimin Fatih? Geçen sene ismi geçti mi? Güzel olur. Çok da güzel olur da çok tuzlu diyor. Fener hiç para bitmiyor maşallah abi. Gelirleri yok ama her sene çatır çatır para harcıyorlar. Ya gelirleri şöyle,
Bak Inter 300 milyon euro 300 milyon euro sahte paraya kulübe sponsorlardan, sahte sponsorlardan para aktarmış. 300 milyon euro. Inter. Emin olun kulüplerin birçoğuna inceleme yapılsa birçoğunda bu tarz olaylar çıkar. Çıkar yani. Inter gibi bir kulüp 300 milyon euro sahte sponsor girişi kulübe yaptıysa vah vah yani. Vah vah. Bence bizde Manchester United'dan birçok oyuncu bakmamız gerekiyor. Bence tüm takım satılıktır. Her oyuncu için teklifleri değerlendireceklermiş diyor Bayaslan. İyi yayınlar. Geçen yaz transfer dönemi aklıma geliyor. Akşam pazarı transfere kalmayız inşallah diyor Drogan. İnşallah yani Anthony nasıl olur diyor. Anthony yani olabilir. Ama hani bana şu an transferi var mı durumunu soracak olursan öyle bir bilgi yok şu anda bende. Manu'dan gidenler coştu maşallah diyor. Manu'nun ekonomik durumu kötüymüş o yüzden diyor. Tabi abicim yani sen yıllardır ya arkadaşlar başarı gelmezse olmaz. Yani başarı gel al olmaz yani. Dragon aynısı olacak bence. Yine bu yönetime güvenmeyin demiş. Fernandez'e 120 milyon ödermiş Halil Al İhlal Manu'ya. Tabi yani o tarz paralar döner. Dönüyordur yani. Avrupa'daki transfer sezonu kapanır. O zaman çer çöpe doldururuz diyor Drogan. BJK'ye gelmez çünkü çok küçük. Abi Al Hilal Kulüpler Dünya Kupası için kadro listesini 10 Haziran'a kadar bildirmek zorundaymış. Yani Osimhen için 4 günleri kaldı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Doğru söylüyorsun. Yani ne dedik? Muhtemelen bu hafta yani önümüzdeki hafta başı falan Osimhen olayı netleşecek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Özgür Sanchez, Emiliano Martinez Galatasaray'a gelecek dedi diyor. İyi kaleci demiş. Yedekte tutuluyor bence Kotarski. Tabi yani şimdi yedekte tutuluyor. Yani şimdi arkadaşlar bu iş böyle. Bir oyuncu öncelik oyuncuya gidersin. Olumlu cevap geldi geldi. Gelmedi ama bu arada boşta durmazsın. Yedeklerini de hazırda tutarsın. Yani görüşmelerini yaparsın. Anlaşma aşamasına gelirsin. Gibi gibi yani. Barış abi ben Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşılaşmaktan korkuyorum. Okan Hoca inşallah üçlü oynama gibi düşmez. Paris Saint-Germain'e üçlü oynarsa en az 6-7'lik oluruz yani. Yani içimizden geçerler yani. Hani şu anki mevcut forum ve kadro seviyesine bakarsak içimizden geçerler yani. Önemli olan düşük maaş ile gelmesi abi. Bence bonservis değil 20 verilir maaşı düşük olur sıkıntı olmaz. Aynen yani maaşla ilgili maaşlarda kesinlikle dikkat etmesi gerekiyor takımın. Osimhen'le ilgili bir haber var mı? Ya Osimhen'le ilgili şu anda henüz net bir haber bende yok arkadaşlar öyle söyleyeyim. Upline. Barış abi iyi yayınlar. 2 saattir FBBJK Twitter forumlarında geziyorum. Hepsi Osimhen'i konuşuyor. Ya bak şimdi işte ne dedim az önce? Osimhen'in O'su şu anda haber değeri taşıyor. Yani Osimhen'in O'su. Her yerde Osimhen konuşuluyor şu anda. Her yerde yani. O yüzden Osimhen gündemini sıcak sürekli tutacak yani. Net bir şey şu an yok yani. Osimhen de parayı seçmez ise Arabistan'a gitmeye gönüllü olmaz diyor Müttalip Özcan. Vallahi şimdi yani yine tekrara düşeceğiz ama
baktığı boğaz sayısı çok. Çok fazla insana bakıyor. Dolayısıyla parayı seçebilir. Niye seçmesin? Yani 26 yaşında. Hep söylüyoruz bunları. Yani bir 3 sene takılır oralarda. Alır parayı tekrar Galatasaray'a gelir yani. Hani bu ihtimal de var. Yok değil yani. Valla dünya basında da sürekli Osimhen konuşuyor. Haklısın abi diyor. Ya öyle tabii ya. Şu an Osimhen yani futbol e, camiasında, futbolda şu anda dünyada Osimhen konuşuluyor yani. Osimhen'in her şeyi haber değeri taşıyor. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa, yalan da olsa, doğru da olsa. O yüzden çok büyük bir bilgi kirliliği dolaşabilir yani. Normal yani. Evet. Arabistan ligini izledim. Çok kötü lig abi. Tabii temposu falan çok kötü. Yani tempo falan yok. Önce Icardi, şimdi Osimhen, FB Beşiktaş ne korkmuş bunlardan diyorlar. Aynen öyle. Ya korkacaklar tabii abi. Yani rüyalarına giriyor adamlar yani. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Josip şu tabloyu size ilk haber olarak söyledik. Değil mi? Yani bunu ifade ettik. Yine burada bizden duydunuz. Benden duydunuz. Öyle diyeyim bizden derken. Ee, onun dışında yani Sane ile ilgili tekrar döneyim mi bilmiyorum ama ee, yani dediğim gibi Sané'ye Galatasaray 12-13 milyon euro civarında teklifini yaptı, bekliyor. Tabii Sané ile ilgilenen büyük kulüpler de var. Osimhen değil de Galatasaray'da böyle bir para varmış diye. Ya her şeyini konuşuyorlar şu anda. Yes, context. Diyor ki Osimhen kalıyor mu diyor. Ya şöyle Osimhen kalıyor veya gidiyor gibi net bir ifade şu an itibariyle kullanmamız doğru değil. Ama şunu söyleyeyim. %99 gitme ihtimali yüksek. %1 kalma ihtimali de var. Düşük ihtimalli olsa ama net bir ifade kullanmamız şu an itibariyle Osimhen'le ilgili doğru değil. Net ifadeyi önümüzdeki ya bu hafta sonu önümüzdeki hafta başına doğru daha fazla şekillenmeye başlar. Rica ederim. Abi Kamran Hoca ne zaman gelecek? Onun analizyonu... Ya şu an analizlik bir şey yok ki. Kamran Hoca çocuğu sünnet ettirmiş. Bugün görüştük. Ee, dedim vallahi herkes seni soruyor. Hoca ya hocam dedi vallahi çocuğu sünnet ettirdim. Biraz da onunla uğraşıyorum falan. Gelir ya gelecek yani. Kamran Hoca da aramıza gelecek. Şu an transfer sezonunda olduğumuz için hani maçlar başlasın, sezon başlasın döner yani sıkıntı değil. Herkes para nereden geliyor diyor ama Muslera Mertens'ten çekildi oradan bütçe açıldı. Zaten Morata gidiyor bence Icardi'de. Ya tabii yani şimdi giden oyuncuların oluşturduğu maaş boşlukları da var. Yani yani maaş verme anlamında yani limit anlamında oralarda boşluklar da var yani. Evet arkadaşlar 1,5 saati doldurduk. Yani şöyle bir size verebileceğim ciddi bir yeni bir haber var mı? Tekrardan bakayım. Ya haber çok da diğer takımları çok fazla şey yapmayayım. Şimdi sizi her zaman söylüyorum boğmayayım diyorum. Şöyle bir Avrupa futbolundan da size bilgi aktarayım ya. He bak şimdi. Çakay'la bak bu bizi ilgilendiriyor mesela. Ee, yani Milan'ın sportif direktörü Tare Çaka'ya teklif götürmüş.
Yani net resmi olarak bir, yani kulüpler arasında net resmi olarak, resmi diyorum, olarak bir görüşme gibi durmuyor konuşulan bu konu. Yani Çaka'nın mevzusu, Milan mevzusu. Ee, yani öyle. Milan'ın da bir ilgisi Çaka'ya var. Ama bu somut değil. Bakıyorum başka ne var? Yani bunları bu söylediklerim bütün detaylara aklınızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Yani olur da yarın bir gün Milan'a giderse vay abi söylemiştin muhabbetini yaparız. O anlamda söylüyorum. Başka böyle Avrupa piyasasını sallayacak isimler var mı? Onlardan haber vereyim istiyorum ama yani birçok oyuncu var da oralara girmeyelim şimdi. Şöyle e, Lucumi Barcelona diyeyim hadi, adı geçiyor, anılıyor. Ondan sonra Kim Min-ye Liverpool, Milan adı geçiyor. Kim Min-ye, evet. Olimpik Marsilya, Fofana Napoli geçiyor. Yani şimdi isimler böyle çok baba isimler olmadığı için çok detaya da girmeyeyim. Bildiğimiz isimler üzerinden Morgan Gibbs White Chelsea adı geçiyor. Nottingham Forest'ten. Yani Marsilyalı Luis Enrique Manchester United adı geçiyor. Bunları bir kenara aklınızda bulunsun. Kasımpaşa'dan Gökhan Gül El Vahda ile adı geçiyor. Yine Suudi Arabistan ekiplerinden. Onunla yani Gökhan'ın adı El Vahda ile adı anılıyor, geçiyor. Onun dışında bu kadar arkadaşlar. Yani çok fazla şey var da boğmayalım şimdi. Yayında bozmayalım şeyini, akışını. Milan Modric'i almadı mı diyor. Yani Modric'le ilgili bakalım. Yani Allegri Modric'i Milan'da kariyerini sonlandırmak için ikna etmeye çalışıyor. Ön anlaşmaya varmışlar Modric'le. Ön anlaşmaya varılmış. 2027 yazına kadar bir yıl opsiyonlu imza atması bekleniyor diyor. Maaşı da 3 ile 3,5 milyon euro arasında bir ücreti
bulacağı konuşuluyor. Haberi var. Öyle diyeyim. Yani şöyle anladığım kadarıyla %90 Modric'le Milan anlaşmış gibi görünüyor arkadaşlar. Ne? Abi bugün Fransa-İspanya maçını izlemedim. 9 olmuş. Ne ara 9 olmuş ya? Yani Osman diyor ki bu sezon transferlerimiz fos olacak. Bak gör abi diyor. Ya inşallah olmaz Osman ya. Yani temennimiz o yönde. Evet arkadaşlar. Olur da unutmuş olabilirsiniz. Yine hatırlatmak babında söylüyorum. Yayını beğenirseniz ve devamında paylaşırsanız çok memnun olurum. Transferde iddialıyız arkadaşlar. Yayınlarımızda iddialıyız. Sizlere bilgi, doğru bilgiyi verme konusunda iddialıyız. Ha, ilk verme ile ilgili veririm ama doğru haberi yapmadan çok fazla taraftarı değilim. Yani şöyle söyleyeyim, yüzdelerini falan söylerim. Anlık haberler olarak size aktarırım ama hani oldu falan filan buralara girmem. Tam emin olduktan sonra bilgilerimi kaynaklardan aldıktan sonra çıkarım karşınıza. Derim ki arkadaşlar bu iş böyle böyle şeklinde söylerim. Şuradan birkaç arkadaşlar onların da mesajlarını okuyayım. Abi bu adam nereden çıktı? Biz Lunin, Martinez falan diyorduk diyor. Ya işte sağ gösterip sol gösterme gibi bir şey bu işler yani. F30. Osimhen giderse Emmanuel Emeko alınmalı kesinlikle diyor İbrahim Gönenç. Osimhen giderse diyor abi güveniyoruz sana. Yo yo yani o anlamda rahatım arkadaş. Ben biraz da size şey yapıyorum yani yoksa biz kendimizi biliyoruz. Arkadaşlar gösterdiğiniz ilgi alakadan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hafta sonu iş gereği Hırvatistan'a gidiyorum. 3 gün kalacağım. Yayın yapmayacağım ama anlık bilgi akışı anlamında aşağıda yazan sosyal medya hesaplarından kayda değer şeyleri oradan sizlerle anlık paylaşmayı düşünüyorum. Onun dışında yarın bayram. Öncelikle hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Aileleriniz nezdinde büyüklerinizin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Rabbim inşallah sağlık, sıhhat, saygı, sevgi çerçevesinde bizlere hep beraber öncelikle ailelerimizde olmak kaydıyla sonra dostlarımız, çevremizde olmak kaydıyla nice bayramlar görmeyi temenni eder inşallah. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yayında görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Gösterdiğiniz tüm destekler için teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Hoşça kalın.